Milattan önce 7. yüzyılın son çeyreği, Yakın Doğu'nun siyasi tarihinde büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönemdir. Asur İmparatorluğu, uzun süre boyunca Mezopotamya, Anadolu, Levant ve hatta Mısır'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada hüküm sürmüştü. Ancak sert yönetim tarzı, iç isyanlar ve dış baskılar neticesinde zayıflamaya başlamıştı. Asur'un çöküş süreci, özellikle M.Ö. 630'lu yıllarda iç karışıklıkların artması ve merkezi otoritenin sarsılmasıyla hız kazanmıştı. Bu dönemde Babil'de, Asur hakimiyetine karşı büyüyen hoşnutsuzluk, bir isyan hareketine dönüşmüş ve bu hareketin liderliğini, muhtemelen Keldani kökenli olan Nabopolassar üstlenmişti. Yeni Babil İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk kralıdır. Kökeni tam olarak net değildir ancak, genellikle Keldani asıllı olduğu kabul edilir. Nabopolassar'ın yükselişi, Asur İmparatorluğu'nun yıkılış sürecine denk gelir. Babil, Asur'un son dönemlerinde imparatorluğun bir eyaleti durumundaydı. Ancak bölgedeki aristokrasi ve yerel halk, Asur'un sert merkeziyetçi yönetimine karşı giderek daha fazla huzursuzluk duymaktaydı. Nabopolassar, bu huzursuzluktan güç alarak M.Ö. 626 yılında isyan etti ve kısa sürede Babil üzerinde hakimiyet kurarak bağımsızlığını ilan etti. Nabopolassar'ın en büyük başarısı, kuşkusuz Asur İmparatorluğu'na karşı başlattığı ve başarıyla sonuçlandırdığı askeri kampanyalardır. Bu süreçte en önemli adımı, Medlerle ittifak kurarak ortak düşmanları Asur'a karşı birleşmek olmuştu. Med kralı Kyaksar ile yapılan bu ittifak ile Asur'un kalelerine yönelik ortak saldırılar başlamış ve nihayetinde M.Ö. 612 yılında Ninova şehri ele geçirilerek Asur'un merkezi yapısı çökertilmiştir. Takip eden yıllarda Asur'un son kalıntıları da ortadan kaldırılmış ve Mezopotamya'da Babil egemenliği pekiştirilmiştir. Ancak Asur topraklarında sadece Nabopolassar'ın gözü yoktu. Mısır firavunu II. Neko da bu topraklara göz dikmişti. Neko, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve kendi çıkarına olacak müdahalelerde bulunuyordu. Bundan dolayı Babil ve Mısır arasında çekişme başlamıştı. Firavun II. Neko, Asur'un çöküşünü bir tehdit değil, bir fırsat olarak değerlendirmişti. Bu amaçla Mısır, Asur'un son kalıntılarını desteklemiş ve özellikle Harran ve Karkemiş gibi stratejik merkezlerde Babil ve Med ittifakına karşı koymaya çalışmıştı. M.Ö. 610'lu yıllarda Mısır ordusu, Asur'un son krallarından II. Aşuruballit'i desteklemek amacıyla Mezopotamya'ya doğru ilerlemiş ve Fırat Nehri hattına kadar ulaşmıştı. Bu süreçte Harran Muharebesi, Babil-Med ittifakı ile Asur-Mısır ittifakı arasında yaşanmış, Harran şehri, Nabopolassar tarafından ele geçirilmiştir. Nabopolassar, yaşlılığı ve sağlık sorunları nedeniyle son dönemdeki askeri faaliyetlerini sınırlı tutmak zorunda kalmıştı. Ancak Mısır'ın kuzeye doğru ilerlemesi durdurulamayınca, ordunun başkomutanlığını oğlu Nabukadnezar üstlenmişti. M.Ö. 605 yılında, Karkemiş Muharebesi'nde Neko'nun ordusu büyük bir yenilgiye uğratıldı. Bu savaş doğrudan Nabopolassar tarafından yönetilmese de, onun döneminde hazırlıkları yapılmış ve politik arka planı şekillenmişti. Nabopolassar, M.Ö. 605 yılında ölmüştür. Hem bir devlet kurucusu, hem de Asur'un yıkılmasında kilit rol oynamış bir figür olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Neo-Babil İmparatorluğu'nun en uzun süre tahtta kalan ve en güçlü hükümdarıdır. 43 yıl hüküm sürmüştür. Tahta çıkışından sonra tanrılara ilk konuşmasında şunları söylemiştir. Ey merhametli Marduk! Benim hanem sonsuza kadar ayakta kalsın. Onun ihtişamıyla tatmin olayım, ihtiyarlığıma orada erişeyim. Boy boy evlatlarla beraber, yeryüzündeki her yerin ve herkesin krallarının hürmetlerini orada kabul edeyim. Marduk, onun duasını kabul etmiş olacak ki, hem Babil bölgedeki en güçlü şehir devleti olmuştu, hem de Nebukadnezar, bilinen dünyanın en görkemli hükümdarı ve savaşçı kralı haline gelmişti. Dış politikada, özellikle Levant bölgesinde, kalıcı hakimiyet kurma hedefi ön plana çıkmıştır. Bu coğrafyada yer alan Yahuda Krallığı, Mısır ile Babil arasında kalan tampon bir bölge niteliğindeydi ve bu durum,
Yahuda'nın siyasi geleceğini belirleyen temel faktör olmuştu. Yahuda kralı Yehoyakim, başlangıçta Babil'e bağlılık göstermekteydi. Ancak bir süre sonra Mısır'ın teşvikiyle Nebukadnezar'a karşı isyan etti. Bu gelişme üzerine Nebukadnezar, M.Ö. 597 yılında Yahuda'ya karşı bir sefer düzenledi. Kudüs'ü kuşattı. Yehoyakim ise kuşatma sırasında ya öldü ya da öldürüldü. Yerine oğlu Yehoyakin geçti ancak kısa süre sonra teslim oldu. Bu teslimiyet sonucunda Babil ordusu Kudüs'ü yağmaladı. Değerli eşyalar Babil'e götürüldü. Kral Yehoyakin, saray mensupları, zanaatkarlar ve ileri gelenler olmak üzere yaklaşık 10.000 kişi Babil'e sürgün edildi. Bu olay, Yahudiler için 1. Babil sürgünü olarak bilinir. Yahuda tahtına, Nebukadnezar tarafından kukla bir kral olarak Zedekyah getirildi. Kukla Kral Zedekyah, 10 yıl boyunca Nebukadnezar'a bağlı kaldı. Ancak sonrasında, muhtemelen yeniden Mısır'ın desteğiyle, Babil'e karşı isyan etti. Bu isyan Babil yönetimi tarafından doğrudan bir ihanet olarak kabul edildi ve Nebukadnezar, bu kez Kudüs'ü tamamen ortadan kaldırmayı hedefledi. M.Ö. 588 yılında başlatılan kuşatma, 18 ay sürdü. Kudüs halkı büyük bir kıtlıkla karşı karşıya kaldı. M.Ö. 586 yılında şehir düştü. Yahuda krallığı tamamen yıkıldı. Kudüs şehri yakıldı ve harabeye çevrildi. Yahudi tapınağı olan 1. tapınak yıkıldı. Bu, Yahudi dini tarihinde travmatik bir dönüm noktasıdır. Eski Ahit'in 2. Krallar bölümünde bu olay şöyle anlatılır. O sırada Babil kralının görevlileri Yeruşalim'e saldırdı. Kent kuşatma altına alındı. Babil kralı Nebukadnezar kuşatma sırasında kente geldi. Yahuda kralı Yehoyakin annesi, görevlileri, komutanları ve saray görevlileriyle birlikte Babil kralına teslim oldu. Babil kralı 8. yılındaydı. Kentten bütün hazineleri çıkardı, Rabbin tapınağının ve kral sarayının hazinelerini aldı. İsrail kralı Süleyman'ın yaptırmış olduğu Rabbin tapınağındaki bütün altın eşyaları parçaladı. Yeruşalim'den bütün ileri gelenleri, komutanları, savaşçıları sürgün etti. Zedekyah esir alındı. Oğullarının, gözleri önünde öldürülmesinden sonra, kendisinin de gözleri kör edilip Babil'e götürüldüğü bildirilir. Yeremya kitabı 39. ve 52. bölümlerde şöyle anlatılır. Babil kralı, Zedekyah'ın oğullarını Ribla'ya getirtti ve gözleri önünde öldürttü. Sonra Zedekyah'ın gözlerini oydurttu. Zincire vurup Babil'e götürdü. Kalan nüfusun büyük kısmı sürgün edildi veya ülke boşaltıldı. Yalnızca yoksul köylüler Yahuda'da bırakıldı. Babil, Yahuda'yı artık bağımsız bir krallık olarak değil, doğrudan bir vilayet olarak yönetmeye başladı. Kudüs'ün yıkımı ve halkın Babil'e sürülmesi, Yahudi tarihinde dönüştürücü bir etki yaratmıştır. Tapınaksızlık, dini ritüellerin ve Tanrı anlayışının yeniden yorumlanmasına yol açmıştır. Sinagog kültürü, bu dönemde doğmaya başlamıştır. Peygamberler, özellikle Hezekiel ve Yeremya, bu süreci Tanrı'nın gazabının tezahürü olarak yorumlamış. Ancak aynı zamanda sürgünün bir arınma ve gelecekteki kurtuluşun hazırlığı olduğuna dair mesajlar vermişlerdir. Bu olaylar özellikle Tevrat içinde farklı kitaplarda ayrıntılı şekilde yer almaktadır. Kudüs'ün fethinden sonra, rotasını Fenike kıyılarında, günümüz Lübnan'ında yer alan zengin ve güçlü bir şehir devleti olan Sur'a, yani Tire'ye çevirdi. Antik çağda deniz ticareti, mor boya üretimi ve koloni faaliyetleriyle tanınan Sur, doğrudan saldırıya uğraması zor olan bir yapıya sahipti. Bir kısmı anakarada, esas kısmı ise kıyıdan 800 ile 1000 metre açıkta bir adada kuruluydu. Güçlü donanması ve denizcilik becerileriyle Levant'ta öne çıkıyordu. Nebukadnezar ise tüm Levant'ın hakimi olmak istiyordu. Sur, Babil'e karşı doğrudan bir tehdit olmasa da ekonomik bağımsızlığını koruyordu. Ve bu da Babil için bir meydan okuma niteliği taşıyordu. Bundan dolayı Sur'a karşı bir kuşatma başlattı. Bu kuşatma,
Tam 13 yıl sürdü. Anakaradaki Sur yerleşimlerini ele geçirdi. Ancak adada bulunan esas şehir, güçlü surları ve donanması sayesinde uzun süre direnebilmişti. Babil ordusunun ise deniz filosu yoktu. Bundan dolayı şehri tamamen ele geçiremedi. Ancak yine de kuşatmayı sonlandırmadı. Sur kralı İttobal, sonunda Babil'e bağlılık yemini etti. Böylece Sur, fiilen bağımsızlığını koruyarak, sembolik olarak Babil'e bağlı hale geldi. Kuşatma, Babil için tam bir askeri zafer olmasa da diplomatik bir kazanımla sonuçlandı. Peygamber Hezekiel, Babil Sur'u kuşatmasını ilahi bir ceza olarak yorumlamıştır. Sur'un gururu, lüksü ve İsrail'e karşı kibirli tutumu, Tanrı tarafından cezalandırılmayı hak eden davranışlar olarak görülmüştür. Ben Rab Yahve diyorum. Babil kralı Nebukadnezar'ı, kralların kralını, atlılarıyla, savaş arabalarıyla, büyük bir orduyla Sur üzerine getireceğim. Surlarını yerle bir edecek, kulelerini yıkacak. Kentin taşlarını, kerestesini ve toprağını denize atacaktır. Bu kehanet, Sur'un yıkımının kaçınılmaz olduğunu bildirir. Ancak metinlerde geçen denize taş atılması gibi imgeler, tarihçiler tarafından, daha sonra Büyük İskender'in M.Ö. 332'de gerçekleştirdiği Sur kuşatması ile de ilişkilendirilmiştir. Nebukadnezar, askeri seferlerini tamamladıktan sonra şehirlerini yeniden inşa sürecine girmiştir. Tam 13 şehrini neredeyse yıkıp baştan yapmıştı. Ancak en çok önemi Babil şehrine vermişti. Asur kralı Sanherib'in, Babil'le beraber yok ettiği, Etemenanki, yani cennetin ve dünyanın temeli olarak bilinen, Büyük Ziggurat'ı yeniden inşa ettirmişti ve Tanrı Marduk'a adamıştı. 7 katlı dev bir kule olduğu tahmin edilir. Yüksekliği tahminen 90 metreye kadar ulaşıyordu. Babil Kulesi efsanesine ilham verdiği düşünülür. En meşhur mimari eserlerinden biri ise, tanrıça İştar'a adanan İştar Kapısı'dır. Babil Kulesi ve Babil'in semavi dinlerdeki yeri adlı videoda, bu kapının özelliklerini anlatmıştık. Baştanrısı Marduk adına büyük bir tapınak kompleksi inşa ettirmiştir. Esagila Tapınağı, kutsal alanın merkezidir. Tanrı'nın sembolik olarak yaşadığı yer kabul edilir. Tapınağın yanında ise Etemenanki Ziggurat'ı yükselir. Şüphesiz ki en meşhur yapıtı ise asma bahçeleridir. Efsaneye göre eşi Amitis, Med dağlarını özlediği için kral, onun adına bu bahçeleri yaptırmıştır. Gerçekten var olup olmadığı hakkında spekülasyonlar bulunsa da, asma bahçeleri, antik dünyanın 7 harikası arasında yer alır. Bir sonraki videomuzda bu harikanın arkasında yatan hikayeye göz atacağız. Nebukadnezar, inşa ettiği yapıların, hemen hemen hepsine kendi adını taşıyan kitabeler koydurmuştur. Bu yazıtlar, hem mimari detayları verir, hem de krala ait tanrısal meşruiyeti vurgular. Ben, Nebukadnezar, Babil kralı, Marduk'un sevgilisi, onun emriyle kutsal Babil'i yeniden inşa ettim, surlarını sağlamlaştırdım, yüce tapınakları yücelttim. Kendisinin Tanrı Marduk'un yeryüzündeki temsilcisi olduğunu vurgular. Kitabelerinde, fetihlerinin ve inşa faaliyetlerinin, Marduk'un buyruğuyla gerçekleştirildiği sıkça belirtilir. Nebukadnezar'ın, 3 büyük semavi dinde de yeri vardır. Yahudi kutsal kitabı Tanah, özellikle Yeremya, Daniel, 2. Krallar ve 2. Tarihler kitapları, Nebukadnezar'ı oldukça merkezi bir figür olarak ele alır. Tanah'ta Nebukadnezar, Tanrı'nın halkını cezalandırmak için kullandığı bir hizmetkar olarak sunulur. Yeremya kitabında ben bütün bu toprakları Babil kralı Nebukadnezar'a, kuluma verdim, denir. Daniel kitabı 4. bölümde ise, Tanrı'ya karşı kibirlenmesi nedeniyle aklını kaybetmesi ve hayvan gibi yaşaması yazar. Daha sonra Tanrı'nın egemenliğini tanıdığında krallığı geri verilir. Bu hikayeye göre, Nebukadnezar bir rüya görür. Bu rüya onu huzursuz eder. Diğer bilge kişiler rüyayı anlamlandıramaz. Sonunda peygamber Daniel çağrılır. Kral, rüyasını anlatır ve Daniel onu yorumlar. Yeryüzünün ortasında çok büyük bir ağaç gördüm.
Ağacın boyu göklere erişmişti. Her canlı onun gölgesinde barınıyordu. Sonra gökten bir kutsal uyarıcı indi ve şöyle dedi: "Ağacı kesin ama kökünü yerinde bırakın. İnsan aklı ondan alınacak, hayvan aklı verilecek, 7 vakit boyunca öyle kalacak." Daniel, rüyanın kralı işaret ettiğini anlar. Ama ona bunu açıklamak istemez çünkü acı verici bir mesajdır. Sonunda şöyle der: "Ey kral, o ağaç sensin. Krallığın sana geri verilecek. Ama önce Tanrı'nın egemenliğini tanıman gerekecek. Günahlarından dön, yoksullara merhamet et. Belki cezadan kurtulursun." Daniel, tövbe çağrısı yapar. Kral kibirden vazgeçmeli ve adaletli davranmalıdır. Rüyadan 12 ay sonra, kral sarayda dolaşırken şöyle der: "Bu büyük Babil'i kendi gücümle ben kurmadım mı?" Bu söz ağzından çıkar çıkmaz gökten bir ses gelir: "Ey Nebukadnezar, krallığın senden alındı." Kralın aklı alınır. Hayvan gibi yaşamaya başlar. Çiğ içinde yaşadı. Saçları kartal tüyü gibi, tırnakları kuş pençesi gibi uzadı. Bu bölüm, kralın insanlık onurunu ve aklını kaybetmesini, Tanrı'ya karşı kibirlenmenin doğrudan sonucu olarak gösterir. 7 vakit sonunda Nebukadnezar gözlerini göğe çevirir ve aklı geri gelir. Sonrasında şunları söyler: "Şimdi ben, Nebukadnezar, göklerin kralını överim, yüceltirim. Çünkü onun işleri doğrudur, yolları adildir. Kibirlenenleri alçaltabilir." Bu sözler, Nebukadnezar'ın tevbe ettiğini, Tanrı'nın egemenliğini kabul ettiğini ve tekrar krallığını geri aldığını gösterir. Hristiyanlar için ise Nebukadnezar, eski ahitteki anlatımlar üzerinden yorumlanır. Hristiyanlıkta, onun figürü Mesih'in gelişi öncesi dünyevi krallıkların geçiciliğini simgeler. Hristiyan teolojisinde Daniel 2'deki heykel rüyası, Nebukadnezar'ın rüyası aracılığıyla Tanrı'nın tarih üzerindeki mutlak egemenliğini gösterir. "Ey kral! Sen büyük bir heykel gördün. Baş kısmı saf altındandı. Göğüs ve kolları gümüşten, karnı ve kalçaları tunçtan, bacakları demirden, ayakları ise kısmen demir, kısmen çamurdan oluşuyordu. Sonra bir taş, insan eli değmeden, heykelin ayaklarına çarptı ve onu parçaladı. Heykelin altın başı Nebukadnezar'dır. Taş ise Tanrı'nın ebedi krallığını simgeler." İslamiyet'te ise Nebukadnezar, ismen geçmez. Ancak klasik İslam tarihçileri ve müfessirler onun Kudüs'ün yıkımıyla özdeşleştirildiği olaylardan söz eder. İsrailoğullarına kitapta şu hükmü verdik: "Yeryüzünde 2 kez bozgunculuk yapacak ve büyük bir kibirle yükseleceksiniz. Kullarımdan güçlü savaşçılar göndeririz. Onlar sizin evlerinize girerler." Bu, yerine gelmiş bir vaattir. Bu ayette geçen ilk yıkımın Nebukadnezar tarafından yapıldığı, ikinci yıkımın ise Romalı Titus tarafından gerçekleştiği yorumu yaygındır. Tefsir alimlerinden Taberi, İbn Kesir, Zemahşeri gibi isimler, bu kıssada geçen ordunun Nebukadnezar'ın ordusu olduğunu belirtir. Nebukadnezar, İslami kaynaklarda Buhtonassar olarak anılır. Genellikle bir zalim kral olarak tasvir edilir. Ama Tanrı'nın iradesini gerçekleştirdiği için kaderi bir rolde yüklenir. Mabedin yıkımı ve İsrailoğullarının sürgünü onunla ilişkilendirilir. Nebukadnezar'ın ölümü, hem tarihi hem kutsal metinlerde net bir şekilde detaylandırılmamıştır. Ölümü genellikle M.Ö. 562 yılı olarak kabul edilir. Babil yıllıkları Nebukadnezar'ın son yıllarında hastalandığını veya etkinliklerini azalttığını ima eder. Ölümüne dair tarihsel kaynaklarda herhangi bir suikast, savaş ya da dramatik olaydan bahsedilmez. Bu da onun doğal bir şekilde vefat ettiğini gösterir. Yerine oğlu Amel Marduk geçmiştir. İsmi, Tanrı Marduk'un adamı, sadık hizmetkarı anlamını taşır. İbranice metinlerde Evil Merodach şeklinde geçer. Buradaki evil kelimesi, Avil veya Amel isminden gelir. İngilizce'deki kötü anlamını taşımaz. Babası Nebukadnezar'ın ölümü üstüne tahta geçer.
Nebukadnezar'ın hayattayken onu gözden düşürdüğü ve hatta bir dönem hapis cezasına çarptırdığı rivayet edilir. Babil'de 37 yıldır tutsak olan Yehuda kralı Yehoyakin'i esaretten kurtarmıştır. Saraya alındığı ve saygı gösterilen bir konuk gibi muamele gördüğünü anlatılır. Yahuda kralı Yehoyakin, Babil'e sürgün edildikten sonra, Babil kralı Evil-Merodak, Yehoyakin'i esaretinin 37. yılında, 7. ayın 27. günü hapisten çıkardı. Bu hareketiyle Yahudi esirlerle olan politikasında bir yumuşama başlatmış, Yahudi tarih yazımında olumlu bir iz bırakmıştır. Babil'e ait metinlerde ise kendisinin adına oldukça nadir rastlanır. Babasının dönemine göre daha az inşaat faaliyeti yürüttüğü ve devletin prestijini korumakta zorlandığı anlaşılır. Muhtemelen, yönetime uygun görülmeyen bazı dini veya idari reformlar girişimi, halkın ve rahip sınıfının tepkisini çekmişti. Belki de, bundandır ki soyluların, rahip sınıfının ve ordu liderlerinin desteğini kaybetmişti. Bir saray darbesiyle tahttan indirilmişti. Yalnızca 2 yıl tahtta kalabilmişti. Yerine eniştesi olduğu düşünülen Nergalşar Usur geçmişti. Nebukadnezar'ın kızı ile evliydi. Ailenin damadıydı. Ordunun ve rahip sınıfının desteğini alarak tahta oturmuştu. Asker kökenli bir kraldır. Daha önce Nebukadnezar döneminde önemli bir ordu komutanıydı. Saltanatı sadece 4 yıl sürmüş olsa da, iç karışıklıkları bastırmakta etkili olmuştu. Babil dışına önemli sefer düzenlediğine dair güçlü arkeolojik ya da yazılı kayıt yoktur. Ancak sınır güvenliğini sağladı. Bazı tapınak onarımları ve sur çalışmaları gerçekleştirdi. Babil'in baştanrısı Marduk'un kültüne bağlı kaldı. Yani kayınpederi Nebukadnezar'ın çizgisini devam ettirdi. Böylece rahipler ile arasındaki bağ bozulmadı. Adının geçtiği belgeler Nebukadnezar dönemine aittir. Bu belgelerde askeri bir figür olarak geçer. 4 yıllık kısa saltanatının ardından, tahta henüz çocuk yaşta olan oğlu Labaşi-Marduk geçmişti. Babasının ardından çocuk yaşta tahta oturmuştu. Kaynaklarda, henüz hükümdarlığa uygun olamayacak kadar genç ifadesi geçer. Saltanatının resmi başlangıç yılına dair Babil çivi yazılı belgelerinde tarihsel kayıtlar vardır. Fakat detaylar oldukça kısıtlıdır. Saltanatı yalnızca birkaç ay sürmüştür. Kendisinin siyasi olarak deneyimsiz, yönetim becerisinden yoksun ve bazı kaynaklara göre anlamsız davranışlar sergileyen biri olduğu iddia edilir. Babil aristokrasisi, rahip sınıfı ve ordu tarafından desteklenmeyen bir figürdü. Bir grup ileri gelen tarafından, krallığa uygun olmadığı gerekçesiyle tahttan indirildi ve muhtemelen öldürüldü. Böylelikle Babil'de monarşi sekteye uğradı ve Nebukadnezar hanedanının sonu geldi. Yerine gelen Nabonidus, Babil İmparatorluğu'nun son bağımsız kralı oldu. Askeri ve siyasi elitlerin desteğiyle kral ilan edilmişti. Asil bir soyu yoktu. O dönemde dini geleneklerden sapmadan kral olmak önemlidir. Ancak Nabonidus bu çizgiyi ciddi şekilde değiştirmiştir. Dini reformları ile dikkat çeker. Babil'in baştanrısı olan Marduk'un tapımını arka plana attı. Bunun yerine ay tanrısı Sin kültünü yüceltti. Bunun en büyük nedeni, bir rahibe olan annesi Adad-Guppi'nin, Harran'daki Sin tapınağıyla bağlantılı olmasıydı. Bu, hem ruhban sınıfıyla hem de Babil halkıyla ciddi bir çatışma yarattı. Babil'deki Marduk rahipleri ve geleneksel din sınıfı, bu değişikliği sapkınlık olarak görmüştür. Nabonidus'un duaları gibi yazıtlarda, kendini tanrılarla doğrudan iletişim kuran bir kral gibi sunar. Kimi bilim insanları onu ilk monoteistlerden biri olarak yorumlar. Çünkü Sin'i tek tanrı gibi öne çıkarır. Yaklaşık 10 yıl boyunca 549 ve 539 yılları arasında Güney Arabistan'daki Tayma kentine yerleşti. Yerine oğlu Belşassar'ı vekil olarak bıraktı. Bu süre içinde Babil'de doğrudan hüküm sürmedi. Bu dönem, Babil'de krallık ritüellerinin doğru şekilde uygulanmadığı, Akitu festivallerinin yapılamadığı ve halkın tanrılardan onay alamadığı bir zaman olarak yorumlanmıştır.
Nabonidus döneminde Babil toprakları büyük ölçüde korunmuş olsa da aktif bir fetih politikası görülmez. Ancak Perslerin yükselişi karşısında gerekli önlemleri almada başarısız olmuştu. İkinci Kiros yönetimindeki Persler, M.Ö. 539'da Babil'e saldırdı. Nabonidus, dini reformları ve merkezi yönetimi zayıflatması nedeniyle içeride destek kaybetmişti. Kiros'un Babil'e girişi, neredeyse hiç direniş olmadan barışçıl gerçekleşmişti. Persler Babil'i alınca Nabonidus teslim oldu. Babil halkı, Kiros'u kurtarıcı olarak karşıladı. Çünkü Marduk kültünü yeniden canlandıracağı düşünülüyordu. Kiros silindirinde şöyle yazar: Babil halkı, zincirlerinden kurtarıldı. Tapınaklar yeniden inşa edilecek. Marduk'un öfkesi dindirilecek. Nabonidus, Kiros'un emriyle öldürülmedi, ancak bir daha sahneye çıkmadı. Bazı kaynaklara göre sürgüne gönderildi, bazılarına göre Pers sarayında onurlu bir esaret altında yaşadı. Nabonidus'un saltanatı sırasında, özellikle tapınak restorasyonları için hazırlanmış, çivi yazısıyla yazılmış kilden silindirler bulunurdu. Bunlara Nabonidus silindirleri denir. Eski Mezopotamya geleneğine uygun olarak, krallar genellikle dini binaların temellerine bu tür yazıtları yerleştirirdi. Amaç hem tanrılara bağlılık göstermek, hem de gelecek kuşaklara mesaj bırakmaktı. Ur'daki ay tanrısı Sin tapınağı, Sippar, Larsa, Harran, Babilon şehirlerinde bu silindirlere rastlandı. Bu silindirler bugün British Museum, Berlin Müzesi ve çeşitli koleksiyonlarda saklanmaktadır. Nabonidus, kendisinden önce gelen hükümdarların yaptığı gibi, tapınakları onarmış ve yeniden inşa etmiştir. Silindirlerde özellikle Ur'daki Sin tapınağının restorasyonu uzun uzun anlatılır. Tanrım Sin'in evi yıkılmıştı. Onu eski temelleri üzerine yeniden inşa ettim, yücelttim, der. Silindirlerin çoğu, Babil'in geleneksel baş tanrısı Marduk yerine Sin'i öne çıkarır. Bu Mezopotamya tarihi için radikal bir kırılmadır. Tanrı Sin, tanrıların en yücesidir. Onun buyruğu olmadan hiçbir krallık var olamaz. Bazı silindirlerde Nabonidus, rüyasında Tanrı Sin'in ona emir verdiğini iddia eder. Sin, bana rüyamda göründü ve şöyle dedi: Git, Ur'daki evimi yeniden inşa et. Ben seni büyük krallar arasına koyacağım. Nabonidus'un icraatları, Babil kroniklerinde anlatılır. Onun dini sapkınlıkları, festival bozuklukları ve krallık ritüellerini aksatması eleştirilir. Nabonidus'un en sıradışı yanlarından biri de, geçmişe olan ilgisidir. Bazı silindirlerde, önceki dönem hükümdarlarının anılarını arayıp bulduğu, eski yapıların temel taşlarını çıkarıp incelediği ve onların onuruna yazıtlar koyduğu yazılıdır. Bu nedenle bazı modern tarihçiler ona ilk arkeolog kral lakabını vermiştir. Babil'in son kralı Nabonidus'tur. Ancak oğlu Belşassar, Babil'de vekil olarak kral gibi görülmüştür. Daniel kitabı 5. bölüm, Belşassar'ın son Babil kralı olarak anlatıldığı bir bölüm içerir. Anlatıma göre, Belşazzar bir saray ziyafeti düzenler ve tapınak yağmasından getirilen kutsal Yahudi kaplarını kullanarak tanrılara şarap içer. Bu sırada, bir insan elinin parmakları belirir ve duvara yazmaya başlar. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Daniel bu yazıyı yorumlar. Mene, Tanrı'nın kendi krallığını saydığını ve Babil'in sonunu getirdiğini anlatır. Tekel, Belşassar'a tartıldığını ve eksik bulunduğunu söyler. Ufarsin ise krallığın bölündü ve Medlerle Perslere verildi anlamına gelir. Daniel, bu yazının Babil İmparatorluğu'nun sonunu simgelediğini bildirir. Aynı gece Belşazzar öldürülür ve Babil düşer. Tarihsel olarak bu olay, M.Ö. 539'da Pers kralı 2. Kiros'un Babil'i ele geçirmesine karşılık gelir. Daniel kitabındaki metin, tarihsel olarak Nabonidus'tan hiç bahsetmez. Ancak Belşazzar'ı kral olarak sunar ve Nebukadnezar'ın oğlu gibi tanıtır. Sen baban Nebukadnezar gibi davranmadın, der. İncelendiğinde Yahudi geleneği, Nabonidus'u tanımamış olabilir. Belşazzar,
Babil'in yozlaşmış son temsilcisi olarak sembolleştirilmiştir. Yani Daniel 5'te adı geçen Kral Belşazzar, aslında Nabonidus'un yerine alegorik bir karakter olarak kullanılmış olabilir. 1960'larda yapılan kazılarda bulunan çivi yazılı metinler, Belşazzar'ın gerçekten var olduğunu ve Nabonidus Arabistan'dayken onun Babil'i yönettiğini göstermiştir. Bu belgeler olmasaydı, Belşazzar yalnızca İncil'de geçen hayali bir figür gibi görünebilirdi. Ancak artık onun gerçekliği kabul edilmektedir. Yeni Babil İmparatorluğu, Mezopotamya'nın son büyük yerli yönetimiydi. Nebukadnezar döneminde zirveye ulaştı. Mimarisi, dini yapıları ve politik etkisiyle bölgeye yön verdi. Ancak iç siyasi istikrarsızlık, dini politikadaki değişiklikler ve dış tehditler zamanla bu büyük yapıyı zayıflattı. Sonunda Pers kralı Kiros'un barışçıl bir şekilde Babil'e girmesiyle imparatorluk sona erdi. Böylece binlerce yıllık Sümer, Akkad, Babil geleneği yerini Pers egemenliğine bıraktı.